Bu gördüğünüz tarihin ilk UFO haberi ve M.Ö. 1480 yılına ait bu papyrus üzerindeki bir bölümde şöyle yazmakta. Gökyüzünden gelen ateşten bir daire. Gövdesi bir çubuk uzunluğunda ve sesi yok. Disk gökyüzünde saatlerce kaldıktan sonra iz bırakmadan kayboldu. Bunlarsa günümüzdeki tanıkların UFO gördüklerine dair anlatıları ve ifadeleri. Aradan yüzlerce hatta binlerce yıl geçti ama değişen hiçbir şey olmadı. Bir şeyler gördüğünü söyleyen, hatta teknolojinin yardımıyla bunu video kaydına alan bazı insanlar ve halen cevaplanmayan o soru. Uzaylılar gerçekten var mı? İşte gizliliği kaldırılan bu belgelerde ne var? Artık gerçeği öğrenmemizi mi istiyorlar ve belgeler neden şimdi yayınlandı gibi soruların hepsine bu videoda değineceğiz. Videoyu tamamen ücretsiz bir şekilde beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hemen 2 saniyenizi almaz. Pekala. Pentagon öncülüğünde Beyaz Saray Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, NASA ve FBI'nin ortak koordinasyonuyla bir çalışma yürütüldü. Savaş Bakanlığı UFO dosyalarının ilk kısmını halkın incelemesi ve araştırması için kamuoyuna açtı. Belgeler 8 Mayıs 2026'da ABD hükümeti tarafından özel olarak kurulan born.gov/ufo isimli portal üzerinden yayımlandı. Artık farklı sitelerden karman çorman araştırıp bulmak yerine tek bir yerden bütün belgelere ve videolara ulaşabiliyorsunuz. 80 yıllık bir dönemden bahsediyorum ve hepsi tek bir yerde. Belgelerin henüz bir kısmı halka sunuldu ve burada yazdığına göre her birkaç haftada bir yeni bölümler yüklenecekmiş. ABD Savaş Bakanı'na göre bu sadece başlangıçmış. Bakın, ilginç bir dipnotta paylaşılmış ve şöyle yazmakta. Savaş Bakanlığı hükümetimizin tanımlanamayan anormal olaylar anlayışında eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık sağlamak için Başkan Trump'la işbirliği halinde. Bu dosyalar uzun süredir haklı spekülasyonları besliyor. Yani diyor ki gizli damgası vurulmuş, kamuoyundan saklanmış belgeler yıllarca gizlendiği için acaba ne saklıyorlar, ne gizliyorlar şeklinde söylentilere neden oluyordu ve halk burada haklıydı. Devamında ise artık Amerikan halkının bunu kendi gözleriyle görme zamanı geldi yazmakta. Yani biz artık sizlere karşı tamamen şeffaf olacağız ve gizlimiz saklımız kalmayacak deniliyor. Oturdum bilgisayarın başına ve dosyalara bakmaya başladım. Çoğu PDF dosyası için önceden özet çıkardım ve bunların kaynaklarına baktım. Bazıları çok ilginçti. Örneğin 1957 yılına ait bu dosyada Władysław Krasuski isimli bir Polonyalı göçmen önce Beyaz Saray'a bir mektup yazıyor ve Teksas'taki roket olayı hakkında bir şeyler biliyor olabilirim diye belirtiyor. Roket olayı dediği şey Teksas'ın Levelland kasabasında kısa sürede yüzlerce kişinin gökyüzünde garip bir cisim görmesi. Anlattıklarına göre yumurta veya futbol topu şeklinde parlak bir cisim çiftlik yollarında alçaktan uçtu. Cismin yaklaştığı her araçtaki motorlar durdu, farlar söndü ve radyolar sustu. Cisim uzaklaştıkça bozulan her şey kendiliğinden tekrar çalışmaya başladı. Bu ABD UFO tarihinin en yoğun elektromanyetik etki vakalarından biri olarak kayda geçti. Belgeye dönersek, Władysław sorguya alındı ve şöyle söyledi. 22 yaşında Nazilerin savaş esiri olarak Berlin'in 30 kilometre doğusundaki Gutalt-Golsan köyünde çalışıyordum. Bir gün diğer esirlerle birlikte traktörle tarlaya giderken motor sebepsiz yere durdu. Yakıt vardı ve herhangi bir arıza yoktu. Uzaktan bir uğultu duyuldu ve ses kayboldu. Bu sırada bir SS subayı geldi ve ses kesildikten sonra traktör tekrar çalışmaya başladı. Aynı gün Władysław ot biçmek için biraz uzaklara gittiğinde ağaçların arasında bir şey görmüş ve çizimde işte bunları anlatmıştı. Etrafı 15 metre yüksekliğinde branda duvarlarla çevrili dairesel bir tesis gördüm. Çapı yaklaşık 100 metreydi. SS muhafızları her yerde nöbet tutuyordu. Bir süre sonra duvarın üzerinden daire şeklinde bir şey yükseldi. 4-5 metre yüksekliğinde koyu gri bir araç. Ortasındaki bant dönüyordu. Duvarı aştı ve görüş alanından çıkıp kayboldu. Ve yine o tiz uğultuyu duydum. Savaş bitiminde aynı yere giden Władysław her şeyin hiç var olmamış gibi yok olduğunu, kabloların bile yerinde olmadığını gördü. İşte onun resmettiği bu çizim 68 yıl sonra halen FBI arşivlerinde yer alıyor. Onun doğruyu söyleyip söylemediği bilinmiyor ve buna dair hiçbir kanıt yok. Ama bunlar doğruysa Władysław arkasında tek bir soru bırakıyor. O gün gerçekten ne görmüştü?
Dosyaları araştırmak görünürde zordu, özellikle de kaynaklar yabancı bir dil olunca. Fakat Sorbeli sayesinde bu hiç de zor olmadı. Kendini geliştirmek istiyorsun ama tüm kaynaklar pahalı ve paranı harcasan da öğrenmek istediğini öğrenemiyorsun. Sorbil ise çok farklı. Sorbil, Türk girişimciler tarafından geliştirilmiş, yüz binlerce kullanıcısı olan yapay zeka destekli online bir eğitim platformu. Aboneliği bir kez satın aldıktan sonra platformdaki tüm eğitimlere ve yapay zeka eğitimine sınırsız erişim sağlayabiliyorsun. Sorbil'de yabancı dil, yazılım, kurumsal ve kişisel gelişim kategorilerinde yüzlerce sıfırdan ileri seviyeye uzmanlar tarafından Sorbil'e özel hazırlanmış ve denetlenmiş eğitimler var. İngilizceden Excel'e, JavaScript'ten diksiyon eğitimine kadar aradığın tüm eğitimleri bulabilirsin. Tamamladığın her eğitim sonunda Sorbil'den uluslararası geçerli CPD sertifikası alıyorsun. Sorbil'in Gemini 3 tabanlı yapay zekası Billy, tüm eğitimlerde uzman olan senin kişisel eğitmenin. Billy, dünyada bu seviyede gelişmiş tek eğitmen yapay zeka. Eğitimlere seninle birlikte katılarak senin hangi konuyu izlediğini takip ediyor, eğitimden ayrılmadan tek tuşla izlediğin konuyla ilgili sınırsız egzersiz ve konu anlatımı oluşturuyor. Tüm sorularını anında kapsamlı şekilde yanıtlıyor ve cevaplarını kontrol ederek efektif bir şekilde öğrenmeni sağlıyor. Bu sayede hedeflerine hızlı ve güvenilir şekilde ulaşıyorsun. Fiyatına gelirsek, Sorbil Premium aylık 149.99 ve yıllık 664.99 TL. Ama sizlere özel Nigma 40 koduyla %40 ek indirimle yıllık abonelik sadece 399 TL'ye geliyor. Kod web sitesine özel ama tek abonelikle mobil uygulamaları da kullanabilirsiniz. Hemen kupon kodunu kullanarak gereksiz harcamalar yerine kendine, geleceğine güzel bir yatırım yap. Belgeler arasında ilgi çekici olan bir ses kaydı ve görüntü de var. 1965 yılı Gemini 7 görevi sırasında yaşanan anormal durumun ses kayıtları. Konuşmaları Türkçe'ye çevirdim. Gemini, açık ve net duyuyoruz. 7, devam edin. Konuşan kişi astronot Frank Borman ve uçuşun 4. saatinde dünyadan 300 kilometre yükseklikteyken bir şey görüyor ve gördükleri hakkında NASA kontrol merkezine bilgi veriyor. Saat 10 yönünde yukarıda bir bugi var. Burada bugi kelimesini kullanıyorlar. Bugi o dönemlerde tanımlanamayan hava aracı olarak kullanılan bir terim. Gemini 7, bu güçlendirici mi yoksa gerçek bir gözlem mi? Yukarıda moloz var. Bu gerçek bir gözlem. Anlaşıldı. Tahmini mesafe ya da boyut konusunda başka bilginiz var mı? Güçlendirici de görüş alanınızda mı? Yüzlerce küçük parçacık gibi görünüyor. Soldan yaklaşık 5-6 kilometre uzakta geçiyor. Aracın parçalanmış kalıntıları gibi görünüyor. Anlaşıldı. Yaklaşık 5-6 kilometre uzakta olduklarını anlıyorum. Anlaşıldı 7 Houston. Bu parçacıklar güçlendiriciye ve saat 10 yönündeki bogiye ek olarak mıydı? Anlaşıldı Houston. Yanımda bir güçlendirici var. Güneş ışığında siyah arka planda parlak bir cisim olarak görünüyor. Borman 3 ayrı nesne görüyor ve bunlardan ikisini tanıyor ama 3. nesne hakkında bir açıklama getiremiyordu. Bir bugi kovalamak için kapsülü yönlendiremezdi ve nesne Gemini 7'nin yanından geçip uzaklaştı. Olay bu şekilde sona erdi ve kendisi dahil kimse o gün ne gördüğünü bilmiyor. Yine 1947 yılına ait başka bir belgede konu başlığı uçan disk. Portland'da yaşayan Mary Lee Heron adlı bir kişi bu fotoğrafı çeken kişiyle görüşüp bunları hava kuvvetlerine postalıyor. Uçan bir cisim gördüklerini ve bunun dünya dışı varlıklara ait olduklarını belirtiyorlar. Cevap olaraksa çekilen uçan disk fotoğrafları güvenilir bir kaynaktan geliyor, evet. Ancak bunlar muhtemelen kamera kaynaklı ya da film baskısı hataları ve gerçek bir UFO kanıtı olarak değerlendirilemez deniliyor. Dosyaların birçoğunda herhangi bir kanıt sunmadan sadece bir şeyler gördüğünü söyleyen insanlar var. Belgeler arasında ayrıca pilotların kayda aldığı video ve fotoğraflar da var. Hepsi tanımlayamadıkları cisimler şeklinde raporlamış. Bakın, bu 2024 yılına ait bir dosya içeriği. Doğu Çin denizinde kaydedilen bu görüntülerde kadrana bir cisim giriyor. Sistem cisme kilitleniyor ve pilot bu cisme doğru yaklaşmaya başlıyor. Yaklaşıyor ve cismin üzerinden geçip öylece gidiyor. Ne cismi takip etmek ne de kaliteli bir çekim. Hiçbiri yok. Sonuç, çözümsüz kategorisine yeni bir olay daha ekleniyor.
Aslında çoğu zaman fiziksel kanıtlar sıradan olayları işaret ediyor. Mesela bu her yerde paylaşılan ve UFO'nun takip edildiği söylenen bir olay. Haftalarca konuşulan şey büyük oranda kamera sisteminin yarattığı bir optik yanılsamadan ibaret. Birçok olaysa sadece bir balonun uçması ve bunun UFO olarak anlaşıldığı vakalar. Cisimler çoğu zaman radarlarına giriyor, onu dakikalarca takip ediyorlar ama onca teknolojiye rağmen ne olduğunu bulamıyorlar. Tek bir kaliteli resim bile çekilemiyor ve tek bir tane net bir video kaydı da yok. Şunu da anlayamıyorum. Bu uzaylılar dünyaya sadece sağa sola kaçmak, bir bakıp çıkalım aman yakalanmayalım diyerek mi geliyorlar? Hepsini geçtim, asırlardır hiçbir tanesi de teknolojik olarak bir arıza yaşayıp bir şehre ya da ülkeye düşmez mi, ne bileyim. Bu açıdan bakınca UFO olayları tamamen mantıksız geliyor. Sanki UFO'ların olmadığını biliyorlar da bu UFO gizemi devam etsin diye tüm bunları yapıyorlar gibi. Çünkü sayfada açıkça tüm dosyalar çözümlenememiş vakalardır ve UFO'ların varlığına dair kesin bir kanıt yoktur deniliyor. Gerçek şu ki bu durduk yerde çıkan UFO belgeleri bence Epstein dosyalarını konuşmayın diye önümüze atılmış birer oyuncak gibi. Hatta her hafta yenisini sunacaklar. Alın biraz da bununla oynayın diyorlar yani. Sonuç olarak milattan önceki yıllarda insanların görüp anlattığı şeyle bugün asırlar sonra anlatılanlar arasında hiçbir fark yok ve hiçbir yolda kat edilmedi. Ya gerçekten dünya dışı bir yaşam var ve belli ki çok utangaçlar ya da bunlar insanların kuruntuları ve yanlış yorumlamalarından ibaret. Peki sizin yorumunuz ne? Çıkmadan önce videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ben Nigma. Görüşmek üzere.